Bugün Efes'e bakan biri, mermer caddeler, yarım kalmış cepheler ve sessiz taş kalıntılar görür. Ama yaklaşık 2000 yıl önce, milattan sonra 1. ve 2. yüzyıllarda burası yalnızca büyük bir antik şehir değildi. Limanı, ticareti, kalabalıkları ve anıtsal mimarisiyle Roma İmparatorluğu'nun doğusundaki en güçlü merkezlerden biriydi. Bugün denizden kilometrelerce uzakta görünen bu kent, o dönemde doğrudan kıyıya açılan, işleyen bir liman şehriydi. Efes'i anlamanın en doğru yolu da tam burada başlar. Taşların arasındaki sessizlikte değil, bir zamanlar burada hüküm süren hareketin içinde. Efes, Roma döneminde Asya eyaletinin başkentiydi. Akdeniz ticaret ağlarının önemli duraklarından biri olarak hem bölgesel ekonomiyi hem de Roma'nın doğudaki siyasal varlığını temsil ediyordu. Kent yalnızca zengin değildi, aynı zamanda görünür olmak için tasarlanmıştı. Limana gelen bir yolcu, daha ilk andan itibaren bunun sıradan bir kıyı yerleşimi olmadığını anlıyordu. Çünkü Efes, doğudan ve batıdan gelen malların, insanların ve fikirlerin birbirine değdiği bir temas noktasıydı. Roma döneminde Efes, bugünkü gibi kıyıdan içeride değildi. Kent doğrudan denizle bağlantılıydı ve büyük bir limana sahipti. Küçük Menderes'in taşıdığı alüvyonlar, zamanla kıyı çizgisini değiştirecek olsa da, milattan sonra 1. ve 2. yüzyıllarda liman hala aktifti. Gemiler burada yük indiriyor, mallar depolanıyor ve Akdeniz'in farklı bölgelerinden gelen insanlar bu şehirde buluşuyordu. Mısır'dan tahıl, Ege adalarından şarap, Anadolu içlerinden çeşitli ürünler, mermer, kumaş ve seramikler Efes'e ulaşıyordu. Liman yalnızca bir ticaret noktası değil, kentin attığı ilk güçlü nabızdı. Rıhtım çevresinde yük taşıyan işçiler, tüccarlar, vergi görevlileri, denizciler, köleler ve yolcular sürekli hareket halindeydi. Amforalar boşaltılıyor, mallar tartılıyor, depolara taşınıyor, yeniden satılıyor ya da başka güzergahlara gönderiliyordu. Efes'in ilk izlenimi büyük bir anıt değil, yoğun bir liman hayatıydı. Bu yüzden Efes'i yalnız mermer cephelerle düşünmek eksik kalır. Şehrin gerçek başlangıcı denizden gelen bu akışta saklıydı. Limanın içinden kente doğru ilerlediğimizde geniş bir cadde açılır. Antik kaynaklarda Arkadiane olarak anılan bu yol, bugün genellikle Liman Caddesi diye bilinir. Yaklaşık 500 metre uzunluğundaki bu geniş aks, limanı doğrudan büyük tiyatroya bağlardı. İki yanında sütunlu portikler uzanıyor, bu portiklerin arkasında dükkanlar, depolar ve çeşitli kamusal yapılar yer alıyordu. Bu yolun sonunda Efes'in en görkemli yapılarından biri yükselir. Büyük Tiyatro. Panayır Dağı yamacına yaslanan bu dev yapı, Roma döneminde yaklaşık 22 bin kişilik kapasitesiyle Küçük Asya'nın en büyük tiyatrolarından birine dönüşmüştü. Kavea adı verilen oturma bölümü, dağın eğimini takip ederek yukarı doğru yükselir, orkestranın çok üstüne kadar ulaşırdı. Bugün bile etkileyici görünen bu yapı, o dönemde kente giren biri için çok daha büyük bir görsel güç taşıyor olmalıydı. Ama tiyatro, yalnızca oyunların sahnelendiği bir yer değildi. Burası aynı zamanda kentin en büyük kamusal toplanma alanlarından biriydi. Duyurular burada yapılır, festivaller düzenlenir ve Roma döneminde zaman zaman gladyatör dövüşleriyle hayvan avları gibi gösteriler de sahnelenirdi. Limana yakın konumu da tesadüf değildi. Tiyatronun çevresinden merkeze yöneldiğimizde Efes'in ticari kalbine ulaşırız. Tetragonos Agora. Yaklaşık 110 metreye 110 metre ölçülerindeki bu büyük meydan, dört yanında stoalarla çevriliydi. Stoaların arkasında dükkanlar, depo odaları ve ticari mekanlar yer alıyordu. Limandan gelen mallar burada dağıtılıyor, tartılıyor ve yeniden satışa hazırlanıyordu. Agora, kentin ekonomik makinesinin merkezindeydi. Şarap ve zeytinyağı ticareti bu ağın önemli parçalarından biriydi. Yazıtlar da tiyatroyla stadyum arasındaki sokaklarda, küçük dükkanlarda şarap satışının yapıldığını gösterir. Yani Efes'te ticaret yalnız limanda değil, şehir sokaklarında da devam ediyordu. Mallar yalnız depolarda değil, dükkan önlerinde, atölyelerde ve pazar alanlarında el değiştiriyordu. Agora çevresinden biraz ilerlediğimizde Efes'in en tanınmış yapılarından biri karşımıza çıkar. Sersus Kütüphanesi. Bu yapı, milattan sonra 2. yüzyılın başlarında Tiberius Julius Aquila tarafından
babası Tiberius Julius Celsus Ptolemaios adına yaptırılmıştır. Celsus, Roma İmparatorluğu'nda önemli görevler üstlenmiş bir devlet adamıydı ve ölümünden sonra bu anıt mezar kütüphane kompleksi onun anısını yaşatmak için inşa edilmiştir. Binanın cephesi yaklaşık 17 metre yüksekliğe ve 21 metre genişliğe ulaşır. 9 basamaklı bir platform üzerinde yükselen cephe, 2 katlı sütun düzeniyle oldukça etkileyici bir görünüm oluşturur. Dışarıdan bakıldığında büyük ve katmanlı bir etki yaratır. İçeri girildiğinde ise daha derli toplu bir ana salonla karşılaşılır. Bu ana salon yaklaşık 14,5 metreye 9,5 metre ölçülerindedir. Apsisin altında ise Celsus'un lahitli kripti bulunur. Böylece bu yapı hem kamusal bir kütüphane hem de bir anıt mezar işlevi görür. Antik kaynaklarda içeride yaklaşık 12.000 parşömen rulonun bulunduğu sık sık belirtilir. Bu sayı kesin olarak doğrulanamasa da yapının Roma dünyasında önemli bir bilgi merkezi olduğunu gösterir. Celsus'un en çarpıcı yanı da tam burada yatar. Bu yapı sadece bilgi depolayan bir yer değil, aynı zamanda kamusal prestijin taşlaşmış biçimidir. Celsus'tan yukarı doğru ilerlediğimizde Efes'in en etkileyici yollarından biri başlar. Kuretler Caddesi. Bu cadde şehrin üst kesimlerine doğru yükselir. Diğer Roma şehirlerindeki düz ızgara planlı caddelerin aksine Kuretler Caddesi eğimli ve kıvrımlı bir hat izler. Bunun nedeni yolun daha eski kutsal bir güzergahı takip etmesidir. Roma döneminde ise bu eski hat anıtsal bir bulvara dönüşmüştü. Yol boyunca onur anıtları, heykel kaideleri, yazıtlar ve çeşmeler bulunuyordu. Trajan Çeşmesi, Hadrian Tapınağı ve çeşitli anıt yapılar bu hat üzerinde yer alıyordu. Kuretler Caddesi yalnız bir geçiş yolu değil, aynı zamanda kamusal hafızanın sahnesiydi. Şehre bağış yapan zenginler adlarını taşta bırakıyor, heykeller ve anıtlar aracılığıyla kent içinde görünür oluyordu. Burada yürüyen biri yalnız bir caddede ilerlemiyor, Efes'in kim tarafından biçimlendirildiğini de okuyordu. Bu yolun üst kesimlerinde kamusal alanın yoğunluğu azalır ve yamaç evler başlar. Bunlar Efes'in varlıklı kesiminin yaşadığı konut kompleksleridir. Teraslar halinde inşa edilen bu evler kente yukarıdan bakar ve oldukça gelişmiş bir iç mekan düzenine sahiptir. Duvar resimleri, mozaikler, mermer kaplamalar ve stucco süslemeler bu evlerin zenginliğini gösterir. Hipokous sistemi sayesinde bazı odalar yerden ısıtılabiliyordu. Arkeobotanik ve arkeozoolojik bulgular da bu evlerdeki gündelik hayat hakkında bilgi verir. Buğday, arpa, zeytin, üzüm, incir ve baklagiller gibi ürünler tüketiliyordu. Domuz eti, kümes hayvanları, balık ve kabuklular da mutfak kültürünün parçasıydı. Bu sofralarda liman ekonomisinden bağımsız değildi. Efes'in zenginliği yalnız kamusal cephelerde değil, mutfakta, duvar resminde ve ev içi yaşamda da hissediliyordu. Ancak Efes'i yalnız ticaret ve konutlarla anlatmak eksik olur. Çünkü bu kent aynı zamanda güçlü bir dini merkezdi. Ünlü Artemis Tapınağı, yani Artemisyon, şehir merkezinin dışında yer alıyordu. Antik dünyanın 7 harikasından biri sayılan bu dev tapınak, Efes'in kimliğinin önemli bir parçasıydı. Artemis kültü yalnız dini bir inanç sistemi değildi, aynı zamanda ekonomik ve törensel bir merkezdi. Salutaris Vakfı'na ait yazıtlar, Artemisyon'dan başlayan ve Magnesyan Kapısı üzerinden şehre giren tören alaylarını anlatır. Bu alaylarda tanrıça heykelleri taşınır, epepler ve dini görevliler tören düzenini sağlardı. Yani Efes'te din yalnız tapınaklarda değil, şehir caddelerinde de görünür bir güçtü. Bütün bu yapılar ve ritüeller Efes'in Roma dünyasındaki yerini gösterir. Ancak Efes'in hikayesi yalnız yükselişten ibaret değildir. Küçük Menderes'in taşıdığı alüvyonlar zamanla limanı doldurmaya başladı. Denizle kurulan doğrudan bağlantı giderek zayıfladı. Ticaret ağları değiştikçe şehrin ekonomik dengesi de sarsıldı. Geç antik çağda depremler, politik değişimler ve ticaret yollarının kaymasıyla birlikte kentin ağırlık merkezi yavaş yavaş Ayasoluk Tepesi çevresine kaydı. Efes bir anda terk edilmedi. Yüzyıllar içinde küçüldü, yer değiştirdi ve farklı bir biçime dönüştü. Bugün deniz artık kilometrelerce uzakta olabilir. Ama Efes'in planına, caddelerine ve yapılarına baktığımızda bu şehrin bir zamanlar ne kadar büyük bir dünya içinde yaşadığını hala görebiliyoruz. Çünkü Efes
yalnızca bir antik kent değil, bir liman, bir ticaret ağı, bir kült merkezi ve Roma dünyasının doğudaki en güçlü sahnelerinden biriydi.